Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir ülkeden hepinize selamlar diliyorum. Hangi ülkede olduğuma dair size bir ipucu vereyim. 35 sene önce anneannem ve dedem geldi. 20 sene önce de babaannem geldi. Yani benim anneannem, babaannem, dedem benden önce bir ülkeye geldiyse neresi olabilir? Güneşin sertliğini de görüyorsunuz. Evet, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dayız. Herkese selamlar. Size Suudi Arabistan'ı olabildiğince, elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Çok bilinmediğini düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü insanlar genel olarak buraya geldiklerinde hac ibadeti için geliyorlar ve genel olarak ülkenin bazı kısımlarını görmüyorlar. Çünkü limitli turla geliyorlar vesaire. Ben size olabildiğince kendi gözlerimden Suudi Arabistan'ı göstermeye çalışacağım. Ve tabii ki ilk olarak Masmak Kalesi'nden başlıyoruz. Burası Suudi Arabistan tarihi için çok önemli bir kale. Neden diyeceksiniz? Çünkü Suudi Arabistan devleti burada kuruluyor. Bu sayede kuruluyor. Bu kalenin ele geçirilmesiyle kuruluyor. Peki nasıl? Bayağı da güzel korunmuş. Kocaman bir Suudi Arabistan bayrağı var. Bu kale arkadaşlar 1865 yılında Reşidi ailesi tarafından inşa ediliyor. Reşidi ailesi Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirmiş. Özerk olarak burayı yöneten bir aile, öyle diyelim. Kerpiç tuğladan yapılıyor bu kale. Şimdi Reşidilerle Osmanlı ilişkisini size basitçe anlatmaya çalışayım. 19. yüzyılın sonlarında Arabistan'ın orta kesiminde, yani burada Osmanlı İmparatorluğu'nun dolaylı olarak egemenliği var arkadaşlar. Hani haritada görürsünüz ya böyle Hicaz bölgesini, yani Mekke, Medine, Cidde tarafları Osmanlı egemenliğinde gösterilir. Ortalar böyle boştur. Onun sebebi bu. Bu bölgedeki kontrolü yine Osmanlı sağlıyor ama Reşidiler, yani bu kaleyi yapan Reşidiler aracılığıyla sağlıyor. Osmanlı adına Reşidilerin garnizon merkezi burası. 1891'de Osmanlı'nın da yardımıyla burayı ele geçiriyor Reşidi ailesi. Başka bir Arap kabilesi diyelim ve Suud ailesini sürgüne yolluyor. Mulayda Savaşı, Abdurrahman bin Faysal Kuveyt'e sığınıyor ve geri alacak. O zaman çocuk olan Abdülaziz Kuveyt'e sürgüne gidiyor. Ta ki 1902 yılına kadar. 1902 yılında bu kaleye Kral Abdülaziz baskın yapıyor ve 2. Suudi devletini kuruyor. Hakkını tamamen Masmak Kalesi'nde anlatalım size. Daha heyecanlı olsun. 1902 yılında genç Abdülaziz, daha 26 yaşında Kral Abdülaziz, Kuveyt'ten yanına 40 tane savaşçı alıyor ve deve sırtında Riyad'a doğru ilerlemeye başlıyor. Çölü geçiyor. Gece yarısı buraya ulaşıyor arkadaşlar. İçeri sızıyorlar. Küçük bir gedik buluyorlar şehrin surlarında. Herkes uykuda tabii. Masmak Kalesi kalbi. Ajlan bin İbn Muhammed'in kontrolünde kale. Ajlan'ın kaleden çıkmasını bekliyorlar gizlice oturup. 40 kişiler arkadaşlar. Ajlan İbn Muhammed kaleden çıktığı zaman adamlarıyla birlikte hücum ediyor. Büyük bir çatışma yaşanıyor, şiddetli. Abdülaziz'in adamlarından bir tanesi mızrağını fırlatıyor arkadaşlar. Mızrak kalenin dev kapısına saplanıyor. Şehir halkı bir uyanıyor. Kale Suudların eline geçmiş. Abdülaziz minbere çıkıyor. Bugün Riyad Allah'ın izniyle geri alındı diyor. Ve 3. Suudi devletinin ve bugünkü Suudi Arabistan Krallığı'nın başlangıcı oluyor. Ben 2 demiştim. 3 arkadaşlar, karıştırdım. 3. Suudi Devleti'nin. Kapıya gidip bakalım. Kapıda mızrağı bulabilecek miyiz? Bence burası. Sorry. Excuse me. Can you show me, you know the spear? They had the spear. Vallahi orası galiba. Yok, atmışım ben. So here. Mızrağın şeyi de kalmış, demiri. Thank you. Thank you guys. Thank you. Onlar da şaşırdı benim hikayeyi bilmeme. Oh, ne kadar serin ya kale. Klima mı var yoksa acaba? Yok ya. Şunların inanılmaz yani şeyi. Soğutma sistemi. İşte bu binlerce yıllık tecrübe arkadaşlar. Kare şeklinde. Klima varmış be. Rezalet bendeki. Açık alana klima koymuşlar. Zenginliğin sembolü olarak. Yanaklar kırmızı. Utandık. Ulan. Ne bileyim, bu kadar zengin ülkelerde gezmiyorum ki ben. Açık alan üstü. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette
ve iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınıza aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Genelde Osmanlı haritalarında fark edersiniz şu yeşil bölgeyi çok koymazlar böyle şey olarak. Yemen'i falan gösterirler. Hicaz'da şu bölge, Cidde, Mekke, Medine o kısımlar. Biz doğu tarafındayız. Hala gideceğiz batıya tabii. Burası bize bağlılığını göstermiş. Reşidilerin yönettiği bir kale. Bakın şu kurşunu eritiyor. Orada şey yapıyor ve bunlarla atıyor. İşte tam Suudi Arabistan Devleti buradan kuruluyor arkadaşlar. Anlattığım hikayeyle. Ki burası başlangıç noktası ama Lovrenslar vesaire, Birinci Dünya Savaşı bunları zaten fırsat olduğunca anlatacağım size. Yeri geldiğince. Özelliğine bakın. Güvercinlere bakın. Hepsi bir köşede. Burada bir kuyu var, su kuyusu ve 1880 yılında yine bir Osmanlı topu. Bakın Tuğra'mız da var. Hey gidi be. Burada Kral Abdülaziz Britanya delegasyonuyla Winston Churchill Fayyum'da buluşmuş. Winston Churchill ile Franklin Roosevelt. Evet, kaleyi gördük. Suudi Arabistan'ın 3. Suudi Devleti'nin başladığı yerden başladık Suudi Arabistan gezimize. Güzel bir yerden başladık. Nasıl bir güneş ya, nasıl bir güneş. Gerçekten devamlı hapşırıyorum. Ben güneşi gördüğüm an hapşırırım ama burada durmadan hapşırıyorum. Şimdi arkadaşlar Ulusal Müze'ye geldik. Riyad'ın Ulusal Müzesi'ni gezelim bakalım, görmeye değer şeyler var mı? Güzel şeyler okudum hakkında bu müzenin. Bu Arap Yarımadası'nda, Kuveyt'te mesela ücretsiz müzeler. Suudi Arabistan'da bilmiyorum ama ücretsiz midir sizce? Hadi bakalım. Bence ücretsiz olacak. Ne kadar güzel bir mimari ya. Kendi Arap mimarilerine uygun bir şekilde yapmışlar. Çok basit, minimal bir şekilde National Museum yazıyor. Geldik. Arkadaşlar evet, müze tahmin ettiğim gibi ücretsizmiş. Çok seviyorum ücretsiz müzeleri ya. Lan neredeydi ya? Ne çok para alıyorlardı her müzeye. Direkt girişte müthiş bir şey var. Meteorit. Bu arkadaşlar uzaydan düşmüş bir parça. Metale benziyor, demire benziyor. Ne kadar büyük. 2.75 tonmuş. Muhteşem. Bunlar çölden kaya parçaları. Metamorfik kaya. Ay tüylerim diken diken oldu bir anda. Ne kadar güzel. Mastodon. 15 ile 17 milyon yıl arası öncesi burada yaşamış. Şimdi arkadaşlar buna mastodon deyip geçmemek lazım. Çok önemli bir şey var. Bu mastodon dev bir hayvan. Zaten görüyorsunuz. Mastodonun yaşaması için bolca yeşillik lazım, ağaç lazım. Yani öyle bir ortam gerekiyor ve burası öyleydi. Tabii ki bahsettiğimiz 15 ila 17 milyon yıl arasından Arap Yarımadası inanılmaz ağaçların, ormanların olduğu bir yerdi. Bu görüntüler benim Etiyopya, Ertale bölgesinde. Bakın neden? Korallar var diyor denizde diyor. Ve Canyon mıydı? O periyot mesela. Burada çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Yine bakın fosilleşmiş bir ağaç. Çölde ağacın ne işi var? Tabii bugün buluyorlar vesaire var yani. Tabii ki orman şeklinde değil ama var. Düşünün, trilyarlarca mikroskopik deniz canlısı bugün bu çöl olan bölgede yaşıyor ve onlar bugünkü petrolün kaynağını oluşturuyor. Burada mesela tabii ki Suudi Arabistan'da olduğumuz için diğer müzelerdeki gibi evrimden bahsetmiyor. Allah tarafından yaratılmış diyor. İnanılmaz. Mastodonun kuyruğu, skeleti. Bakın bunlar 1 milyon yıl önce, 100 bin yıl önce, 200 bin yıl önce Suudi Arabistan'da kullanılan taş aletler. Sivri. Burada da şeylerini göstermiş. You're from China? Yes, from Where do you come from? Which city? Shenzhen. Ah, Yes. I was there. You're here to travel? Yes, I'm vlogging.
I do YouTube. I was in Shenzhen, Guangzhou, Chongqing, everything, everywhere. Thank you girls. Bye bye. Ben size birçok ülkeden, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan bu tarz taşlara yapılmış sanat eserleri gösterdim. Petra'da da görmüştük. İnsanların on binlerce yıl öncesinden bir iz bırakma çabası. Dağ keçilerini hep resmetmişler. Farkında mısınız? Kırgızistan'da da aynı şekilde resmediliyordu. Bunlar çok önemli. 3000 yıllık bu taşlar. Antik kuntin diyeceğim. Antik semboller. Güzel. Riyad'daki bir müzede sadece Çinliler var ve ben varım. Sizin gelmenize gerek yok. Sizin Fatih Koparan'ınız var be. Siz görebilirsiniz. Bir de anlatıyorum ben bak. Tabii bu nebati olabilir mesela. Eski Yunanca. Bakın Memphis'ten getirilmiş Mısır Ptolemy hanedanlığının M.Ö. 196 yılında Büyük İskender'den 1-200 yıl sonra Ptolemy, hieroglif burada, demotik burada ve antik Yunanca. Tabii Mısır'a çok yakınız. Arap Yarımadası'nın karşısı Mısır. Biz daha doğu tarafındayız şu anda tabii. Tam ortalara geliyoruz. Burada eski Arapçanın örnekleri var arkadaşlar. Tamudik yazısıyla Lihyanit diyor. Nebatilerden biri. Bu antik Yunanca. Güney Arapça diyor bu. Bunun için. Ne kadar Yunanca'ya benzettim. Güney Arapçaymış. Bu Nebatice. Eski Arapça bu. Vallahi bunları göstermek istiyorum. Yani müze göstermek çok şeyim değil benim. Sevdiğim bir şey değil. Ama buradaki müzeye gelmeniz biraz zor, uzak. Eski bir Dilmun mezarıymış bu, türbesi. Ve böyle dağın içine oyulmuş arkadaşlar. Bir höyük gibi düşünün. Bu nebatların tanrısı Alluza'yı sembolize eden bir mezar taşıymış. Burada Aramice yazılar var. Hatırlıyor musunuz Suriye'de size Aramice konuşulan, dünyada son Aramice konuşulan köylerden bir tanesine götürmüştüm ve o dili duymuştuk. Lihyanitlere ait gözlerini kapatmışlar kumla. Alula diye bir yer var. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in lanetlediği söyleniyor. Oradan gelmiş. Lihyalılar. Likya değil arkadaşlar. Lihya diyor. Evet, eski bir tapınak modeli. Bu Lihya dediğimiz Lihyaniler arkadaşlar Türkçesi. İsa'ya benzettim. Bıyıklarda Türk bıyığı. İlginç. Ama diyor, insan figürü diyor. Bu yukarıdaki de nehri geçen bir atı sembolize ediyormuş. Bir balığı görüyorum ben ama. Yine bu nebatilerin hani Petra'da vardı ya böyle. Bakın bu tapınak çölün ortasında yapılmış bir tapınak. Lucius Aurelius ve Marcus Aurelius Antoninus adına yapılmış. Yunanca ve nebati dilinde yazılar var üzerinde. Roma tapınağı. Altınlara bakın. Ya hayatımda şöyle bir hazine bulmak çok isterdim. Hazineyi de istemiyorum yani. Burada tanrıların heykelleri. Kafalarını kırmışlar. Yüzükler, madalyonun ortasında bir yine tanrının ya da kadının yüzü. Altın. Altın böyle bir şey arkadaşlar. Altın neden değerli diye sorarsanız sebebi bu. Hiçbir zaman küflenmiyor. Ve teknolojide de kullanılıyor. Çünkü altın kablolar vesaire. Onun yerini hiçbir şey tutamıyor. 1800 yıllık bir aslanın kafası. Büyük bir heykelmiş. Kafa ve pençe kalmış sadece. Bronzdan. Muhtemelen onu yaptılar. Eritip bronz başka bir şey yaptılar. Burada evrenin yaratılışını canlandırmışlar. Burada bakın cahiliye dönemi diyor. İslam öncesi Arap Yarımadası yani cahiliye dönemi. Bizde de kullanılan tabir. Paralara bakın. Sasani paralarıymış. Hey gidi. Kim sakladı acaba? Ne ümitlerle kaçtı mı artık? Sakladı mı? Öldü mü? Ne oldu? Hey gidi hey. Düşünsenize o parayı böyle ne hırslarla falan biriktirip sonra belki bir baskın oldu, bir şey oldu, sakladı. Sonra adama bir şey oldu, tek o biliyordu yerini. Nasıl hikaye yazdım ama. Ha, burada savaş oluyor, bir şeyler oluyor. Tövbe tövbe neler oluyor ya? Ha, ben de korktum ha. Yılan tanrısını sembolize ediyormuş. Paralara bakın. Yine gümüş paralar. 2881 tane para varmış arkadaşlar. Hey be. Ay, hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Burada Halife Osman bin Affan'ın yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in
bir kopyası var. Orijinal versiyonu diyor Topkapı Sarayı İstanbul'da diyor. Yani orijinalini görmek isterseniz bu el yazması Kur'an'ı Topkapı Sarayı'nda görebilirsiniz. Muvayli Kalesi'nin bir parçası. Sultan Süleyman yaptırıyor arkadaşlar. Kapısı ve Osmanlı topları. Yani atalarımızın yaptırdığı bir kale. Al-Muvayli Kalesi. Osmanlı topu diyor zaten. Kırmızı taşlardan yine üzerinde Osmanlıca mı Arapça mı göremiyorum. Ben size Suudi Arabistan gezim boyunca bizlerden burada kalan eserleri göstermeye çalışacağım. İlk Mualla Kalesi ile. Bunlar çok önemli. Astronomiyle ne kadar İslam dünyası içli dışlı. Gerçekten Rönesans'ın başlamasında bile Rönesans alimleri Avrupa'da İslami alimlerin kitaplarını okuyorlar. Halife Ebubekir'in kemiklere yazılmış, palmiye yapraklarına yazılmış, taşlara yazılmış Kur'an-ı Kerim parçalarını ve hafızların hafızasında olan parçaları birleştirip Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde birleştirmesi. Bakın burada kemiklere yazılmış, taşlara yazılmış Kur'an-ı Kerim parçaları, Kur'an-ı Kerim'in sayfaları diyeyim, kemiklere yazılmış ama sayfaları var. Medine'de Hz. Muhammed bir cami yaptırıyor ve bir ev palmiye ağaçlarıyla vesaire çok basit bir cami yaptırıyor. Basit bir mimariyle cami yaptırıyor ve cami bu şekilde arkadaşlar. Tam Medine şehrinin kalbine yaptırıyor bu camiyi. Burada Osmanlı'ya karşı ayaklandıkları silahlar bir Osmanlı askerine ait. Yeah, you have to visit North. North. You're from North? Love Turkey. Love How are Turkey, you? Very beautiful Turkey. Thank you. You live here? Yes, we live in Saudi Arabia. Nice. So when you're gonna visit to Pakistan? Maybe in a few months. I'm not sure. But You should visit northern areas in yeah, Pakistan. I know it's the nice areas. What you done visiting? I just came here yesterday. In Saudi Arabia. Yeah. You should go to Darija. 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 What's It's a there? historical area. It's near here? Yeah, no, it's not near. It's you should visit Bollywood. How do you say Darija? Darija. This one. Darija. Darija. What's this? It's a historical place. Yes. How many minutes from here? It's far. But what do you mean far like? 30 kilometers. Okay. 30 kilometers not far. But you can go because A video in YouTube Saudi Yeah. Arabian traffic. Yeah. This is far. So the other one is Bollywood. It's Okay. just like New York Square. Okay. Yes. Thank you brother. Turkey. See you. Bye bye. Bye bye. Evet, Pakistanlı çocuklar burada çalışıyorlar. Oh ya ne güzel. Ağaçların kıymeti ne kadar önemli arkadaşlar ya. Vallahi bir insanın yüzüne ferahlık geldi ya ağaçla. Çölün sıcağı. Nasıl sıcak. Kim titredi? Şehrin orta yerinde böyle bir park var. Şöyle de park yapmak ne zor iştir herhalde ya. Uzay yapısına benzer bir yapı var. Ne olduğunu bilmiyorum valla. Kuşlar için öyle bulunmaz bir şey ki bu. Tabii bir vaha gibi. Ağaçları sulamak için görüyor musunuz? Şimdi başladı sulamaya. Kuşlar bir anda akın etti. Burası sanıyorum Kral Abdülaziz için yapılmış bir park. Palmiye ağaçlarıyla. Eğer çok sıkılırsanız sıcaktan parka gelip serinleyebilirsiniz. Ağaçlar böyle sulanıyor. Kuşlara da vaha oluyor. Şimdi Zal pazarına gidiyoruz. Bakalım ticaret nasıl dönüyor? Buranın en ünlü pazarıymış. Zal pazarı. Güzelliğe bakın. Geri geldiler. Ne kadar güzel ışıklar öyle ya. Uçmayın, korkmayın. Mercimek. Siz camiye? What's this? Mahkeme. Mahkeme. Okay, thank you.
Ha, diğer taraf cami diyor. Burası mahkemeymiş. Arapça bizde çok kelime var. Mahkeme. Hemen anlaşıyoruz. Türk olmak çok güzel bir şey ya. Her dilde anlaşıyoruz yani. Her dilden yapmışlar. Tam medeniyetlerin birleşme noktasındayız. Evet, Soğuk Alzal burasıymış. Alzal pazarı. What's this? Ha, smelling. Ah, okay. From Oman, Oman. This one India. India. This one Indonesia. Ha, thank you. Bunlar koku ama Oman'dakiler farklı ya. Soğuk Alzal pazarı. Bu elbiseler ne güzel ya. Giy çık. Size bir pazarlık anını canlı çekiyorum. Baston çok popüler. Bunlar arkadaşlar öd ağacıymış. Öd. Ağaç hastalandığında ya da yaralandığında kendini korumak için reçine üretiyor. Bu çok değerli bir madde. Selamünaleyküm. Good, thank you. Yes, yes. Thank you. Bak, silahlar da var. Hatta yani ağacı yaralıyorlar, kesiyorlar ki bu madde üretilsin diye. Çok ağır tabii. Türkiye'de Arap yağı diyorlar herhalde. Hani böyle bir ağır kokar derler böyle. Bizim insanlar çok ağır gelir, şikayet ederler biraz bu kokudan. Sanıyorum o. Benim burnum çok iyi koku almıyor. Öd ağacının esansı yani. Parfüm. Öd ağacından yapılan parfüm. Aha. Vallahi. Çok güzel bir yere geldim. Hadi canım. İşte benim için mutluluk anı. Ne kadar orijinal bir görüntü ya. Hemen fotoğrafını çekeyim. Arkadaşlar bit pazarı. Oğlum ne şanslıyım ya. Selamünaleyküm. Kilitler. Queen marka kilit. Londra marka Ne oluyor lan? Sittin 60 demek arkadaşlar. Sittin sene var ya bizde hani sittin sene. 60. Bunlar açık arttırmanın. Allah. Al bakalım. Oo. İkisini de aldı. How much did you pay? 50. Yes. 50 riyal. Yes. Good. Bak bu yüzüyor arkadaşlar. Bu da uçuyor. Maket 50 riyale. Yani 15 dolara falan aldı. Vallahi çok güzel. Benim hayatta en sevdiğim şey ya. Bit pazarı gezmek. Aha. Saddam paraları. Saddam Hüseyin money. King Khalid, yes. Thank you. Şükran. Bu Ronaldo buradaydı değil mi ya? Riyad takımında mı oynuyor acaba? Bakmak lazım. Ben şurayı sevdim adam. How are you? Good, thank you. Ben buradan çıkmam artık. Burada ne yazıyor? Okutalım. Bu herhalde biraz Osmanlı'yla dalga geçiyormuş gibi gördüm. Osmanlı padişahlarıyla. Ben çocuktum. Suudi Arabistan milli takımı bayağı iyi oynuyordu ya. Dünya Kupası'nda katılmıştı. Bunlar çok sahteye benziyor ya nedense. Hafif geldi elime. Marbella'da tatilden taşımış, Münih'ten gelmiş. Aha. Telefon satılığa geliyor. Oğlum kim ne yapsın? Benim ilgimi çekecek bir şey yok ki ben de alayım ya. Allah Allah. Bak çay içiyorlar ya da Arap kahvesi. Hurma. Silahlara bak lan, silahlar çıkıyor oğlum. Hey maşallah. Bak, gerçek tüfek ha. Kim ne yapsın o telefonu ya? Allah Allah. Bak şunun içinden silah çıkacak. Abi silah çıkartıyor baksana.
tüfek satıyorlar. Eski antika. Oha. Oğlum bunlar nasıl antikacı lan? Aha. Bunlar ne arkadaşlar? Revolver mi ne? Martini tüfeği mi? Hiç anlamam. Allah Allah. Bak bir de top da var arkadaşlar. Ha. Çekme diyor, para var diyor burada diyor. Para dönüyor diyor. Ha bak bu şey yapıyor adam. Kafadaki taktıkları o şey var ya, onun etrafını yapıyor. Ha satıcısıymış. Şu olay var ya, adamı çaktırmadan şey yapayım. Çaktırmadan göstermedim size. Onu yapıyor bakın. Vay be, kaç yıllık sanat bu acaba? Hadi aldı bakalım. Arkadaşlar buraya kesin gelin. Çok eğlenceli bir yer ya. Ben şans eseri buldum vallahi. Katılabilirsiniz bile şeylere. Kıyma makinesi galiba. Ha kıyma... 250 Kıyma makinesi herhalde ya. Ha? Atıyorum ama ona benziyor. Harika. Ya ben böyle farklı elbiselerde insanların etrafında olmasını acayip hoşuma giden bir şey ya. Herkes geleneksel kıyafetleriyle şakalaşıyorlar, takılıyorlar. Eski eşyalarını getirip burada okutmaya çalışıyorlar. Kimse almadı galiba şeyi. Müthiş. O kasetçi. Plaklar, kasetler. Bunlar Mısırlı, Lübnanlı olabilir tabii. Hah, Ümmü Gülsüm burada. Bak, Arapça okuyamam ama Ümmü Gülsüm'ü tanırım. Ve tabii ki Lübnan'dan Feyruz. Müthiş bir sestir. Harika. Size bunu gösterebildiğim için o kadar mutluyum ki. Güzel başladık Suudi Arabistan'a. Böyle devam etsin. Bakın Türklerde at eğri var ya bizde. Burada da deve eğri. Yine bir antikacı. Antikacı da antikacı ha. Bakın Ümmü Gülsüm yine. Aa, oğlum bu ne? Ümmü Gülsüm ve saz ekibi. Çok güzel. Katun diyorlar herhalde. Biz Ümmü Gülsüm diyoruz. Türkçedeki birçok şarkı Ümmü Gülsüm'den ya da Feyruz'dan çevrilmiştir. Mesela Tanrı Misafiri. Feyruz'un bir şarkısıdır. Allah'ım bir tane maymun var. Şey olmuş. Karşıda görüyor musunuz? Çok korkutucu ya. Zavallı hayvan. Doldurulmuş. Edi ile Büdü'deki Büdü. Maşallah. Şu çok güzelmiş ama ya. Boss, how much for set? For set? For everything. I see it. Yes, Ümmü Gülsüm. Beautiful. Ümmü Gülsüm. Ümmü Kulthum, yes. Yes. 100 everything. Okay, I will be back later with the bag. Thank you. Thank you very much. Valla yeni geldiğim için 3,5 olması lazım bir dolar. 3,75. 100. 4 desek 25. 30 dolar civarı. Allah ucuz. Ama tabii yüksek söylemiştir. Düşünüyorum Ümmü Gülsüm'ün setini alsam evim bile yok. Nereye koyacağım? Ama çok da almak istiyorum. Kimse almaz zaten onu ya. Ömrümün son durağında seni buldum yanımda. Bin keder yüklüyüm. Bu şarkıyı Feyruz söyler ama en iyi söyleyen Ajda Pekkan'dır arkadaşlar. Yani Ebru Gündeş falan değil. O da fena söylemez ama Ajda Pekkan söyler. Sezen Aksu da söyler ama Ajda Pekkan gibi hiç kimse söyleyemez. Garanti veriyorum size yani. Dinleyin, hak vereceksiniz. Burada güzel bir yol var. Eski bir köy. Bakalım. Dokna. Arkadaşlar eski bir mahalle. Dokna mahallesi. Ve bakın küçük Dokna Camii diyor. Burası eski bir Riyad Suudi mahallesi. Burası surlarla çevriliymiş ve bu surların içindeki mahalle. Böyleymiş Suudilerin yaşadığı surlarla çevrili bir kale içi gibi mahalle. Bilgisayar oyunlarında gibiyiz değil mi? Hay. Buraları kapatmışlar. Bu arada yani çok az turist var. Buralarda biraz görebiliyorsunuz. Çok az turist olunca da insanlar şaşırıyorlar sizi görünce böyle. Bir de kamera olunca iyice birazcık şey yapıyorlar. Ha, bakın kale surları gibi.
Kale surları gibi değil, kale surları. Ya güzel ya, hoş. Yine o kalenin kulesi. Burası Osmanlı'ya baş kaldırışta da şehrin siyasi merkezlerinden bir tanesi arkadaşlar. Eski surları 1952 yılında yıkmışlar. Sadece küçük bir kısım kalmış ama Eskişehir duruyor. Bu da diğer cami. Ne kadar değişik değil mi? Cami mimarileri. Hilla Camii. Yeni ve eskinin buluşması. Eskişehir. Çok güzel korunmuş ama. Harika olmuş. Neden kapalı olduğunu bilmiyorum ama. Yani büyük kısmı kapalı. Şeyler çok acayip ya. Baksanıza. Pencereler ne kadar küçük. Bakın burası çok enteresan. Bakın burası çok emelli. Şehrin yıkılmayan surlarından bir tanesi, kapılarından. Tabii düşünün böyle uzanıyormuş. Burayı bırakmışlar, yıkmamışlar. Örnek olarak ben de yürürken denk geldi. Evet arkadaşlar, Suudi Arabistan'a hızlı bir giriş yaptık. Riyad'dan, başkent Riyad'dan başladık. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Daha çok fazla video gelecek Suudi Arabistan'dan. Bakalım nelerle karşılaşacağız, ne maceralar bizi bekliyor. Gün batmaya başladı. Kendinize bakın.